Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir poğaça tarifi vereceğim. İnanılmaz derecede kolay ve lezzetli. Çok kolay, çok da lezzetli. 10 dakikada hazırlayıp fırına verebilirsiniz. Poğaçamızın hamur için 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 100 milim bardaklarım, 1 yumurta akı, sarısını üzeri için kullanalım. 2 yemek kaşığı yoğurt, susuz tarafından olsun. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 paket kabartma tozu. Bu tarifimizde maya yok. İsterseniz bu tarif mayalı da güzel olur. Karıştıralım. Tuzumuz erisin. Unumuzu ilave edelim. Unumuzu azar azar ilave edersek daha güzel olur. Hamurumuzu yoğuralım. Tekrar 1 çay bardağı un ilave edelim. Azar azar olursa daha iyi olur. Daha kontrollü bir şekilde olur. Hamurumu toparladım. Yumuşacık bir hamur oldu. Ele yapışmayan bir hamur olsun. Hamurumun kıvamını görüyorsunuz. Pamuk gibi. Kaseme 100 gram çökelek aldım, peynir. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı koyacağım. İçerisine hepsini birlikte karıştıracağım. Bunu iç harcı için kullanacağım. İsterseniz iç harcına patates, kıyma o şekilde de kullanabilirsiniz. Tereyağımızla peynirimizi karıştıralım. Sürülecek kıvama gelse yeterli. Masama un serpiştiriyorum. Hamuruma masama alacağım. Tek beze halinde açalım. Merdane ile açıyorum. Öncelikle elimle genişlettim. Daha sonra da merdane ile büyüteceğim. Hafiften unlayalım. Mayalayıp beklemek istemezseniz bu tarif sizin için muhteşem bir tarif. Çok kolay. Peynirli harcımı hamurun üzerine boşalttım. Üzerine süreceğim her tarafına gelecek şekilde. Boş yer kalmasın. Bu şekilde patatesli de olur, kıymalı da olur. Kaşarlı da yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. İçe doğru katlayaraktan yuvarlayalım. Rulo haline getirelim. Yırtmaları olur, hiç önemli değil. Altına bir tane yağlı kağıt koyalım. Yağlı kağıdımızı tepsimize göre ayarlayalım. Sizin için daha kolay olur. Hamurumuzu düzeltelim. Üzerini hafiften elimizle bastıralım. Düz bir hale getirelim. Tepsimi koyuyorum. Hamurumu üzerine koydum. Bir bıçak yardımıyla birer parmak genişliğinde dilimler kesiyorum. İsterseniz daha geniş kesebilirsiniz. Bu şekilde çok güzel oluyor.
tarif kahvaltıya muhteşem oluyor. Çok kolay, çok da lezzetli oluyor. Üzeri için susam, haşhaş, isterseniz çörek otu koyabilirsiniz. Bir yumurta sarısı üzerine 1 yemek kaşığı süt. Karıştıralım. Poğaçamızın üzerine sürelim. Her tarafına gelecek şekilde bol bol sürelim. Siz çayınızı hazırlayana kadar bu poğaçayı yapabilirsiniz. Mayalama, bekleme yok. 5 dakikada yoğurun, açın, fırına verin. Hiç hamur açmayı bilmeyenler bile bu tarifi rahatlıkla yapabilir. Üzerine susam serpiştirelim. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz susam ama çok güzel yakışıyor. Üst kısmına da haşhaş koyalım. Haşhaş sevmiyorsanız çörek otu koyabilirsiniz. Her ikisi de güzel yakışır. 180 derece ısıtılmış fırınımıza verelim. 30 dakika pişirelim. Çok sıcak. Fırınımdan yeni çıkardım. 5 dakika önce çıkardım. Poğaçamı görüyorsunuz. Sıcacık çayın yanına muhteşem olur. Çok lezzetli oluyor. İç kısmını görüyorsunuz. Alt üstü nar gibi kızardı. Çok da güzel kabardı. Poğaçamıza bir de doku testi yapalım. Görüyorsunuz. Harika bir tadı var. Muhteşem bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.